Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır değişmeyen tarifimle en yumuşacık poğaça tarifimi hazırlıyoruz. Bu nefis poğaça tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak poğaça hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 yumurtanın akı, 1 paket hızlı maya, 1,5 yemek kaşığı toz şeker. Malzemeleri karıştırma kabına aldım ve sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş un ilave etmeye başlıyorum içerisine. Bir miktar un ekledim. Üzerinden 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Ve spatula ile karıştırarak poğaça hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Eğer tarifimi ilk kez izlemiyorsanız, daha önceki tariflerimi de izlediyseniz bilirsiniz ki ben hamurların hepsini elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar spatula ile karıştırarak hazırlıyorum. Böylece hamurun mayası çok daha güzel bir şekilde aktifleşiyor. Daha puf puf kabaran yumuşacık hamur elde etmiş oluyoruz. Sizin de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Bakın sadece spatula ile karıştırarak bile ne kadar güzel bir hamur oluşmaya başladı. Şimdi unun kalanını da yavaş yavaş ilave ediyorum ve poğaça hamurunu yoğurarak devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir poğaça hamuru hazırlıyoruz. Poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa hazırlayacağınız poğaçalar da o kadar yumuşak olacaktır. Ben toplamda 6 su bardağı un kullanarak bu hamuru toparladım. Siz yavaş ve kontrollü şekilde ekleyerek hamuru hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık mayalı poğaça hamuru hazır. Yumuşacık, çok güzel bir kıvama geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten bu poğaça hamuruyla istediğiniz her türlü poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Şimdi 1 saat mayalanmaya kaldırıyorum. Hamur mayalanırken biz de peynirli poğaçanın iç harcını hazırlayalım. Bunun için yaklaşık 300 gram beyaz peyniri ezerek hazırlıyorum. Ezip hazırladığım beyaz peyniri şöyle derince bir kasenin içerisine aktardım. Üzerinden 1 kase yeşil soğan ve 1 kase de maydanoz ekliyorum. Peynirli, maydanozlu, yeşil soğanla çok güzel bir poğaça iç harcı hazırlamış oluyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra birazcık da pul biber ekliyorum içerisine. 1 tatlı kaşığı pul biberi de ilave ettim. Onu da tekrar karıştırdıktan sonra peynirli börek içi harcı artık hazır. Poğaça hamuru 1 saat mayalandı. Şimdi hemen kapağını açalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir şekilde kabarmış. Hızlıca hamurun havasını alıyorum. Ve hamuru tezgaha aldım. Maya kokusunun çıkması için şöyle birkaç dakika hamuru yoğuruyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım poğaça hamurunu şimdi 15 eşit parçaya ayırıyorum ve her bir parçayı elime alıp yuvarlayarak beze şekline getiriyorum. Mayalı poğaça hamurunu böyle beze şekline getirdikten sonra şimdi bir tanesini aldım ve gördüğünüz gibi hemen elimle genişletiyorum. Zaten o kadar güzel bir hamur ki elinizin altında böyle açılıp gidiyor. Hazırlamış olduğumuz peynirli maydanozlu soğanlı iç harçtan poğaçanın içine bir kaşık koydum. Ve hamurun uçlarını böyle bu şekilde birleştiriyorum sıkı sıkı. Ardından şeklini düzeltmek için elime alıyorum ve yuvarlıyorum. Ve peynirli poğaçalar hazır. Şöyle hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Poğaça hamurunu elimle genişletip içine hazırlamış olduğumuz peynirli iç harçtan koyup kapatacağım.
Eğer poğaça nasıl yapılır diyorsanız, kolay poğaça tarifi, peynirli poğaça tarifi, bayatlamayan poğaça tarifi hazırlamak istiyorsanız, hazırlayabileceğiniz en kolay, garantili ve yumuşacık bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. Verdiğim bu poğaça hamuru ile dediğim gibi istediğiniz her çeşit poğaçayı gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık, puf puf kabaran ve asla bayatlamayan poğaçaları yemeye doyamayacaksınız. Peynirli poğaçaların hepsinin şeklini verip hazırladıktan sonra üzerlerinden bir yumurta sarısını sürdüm ve ardından biraz susam ve çörek otu serpiyorum. Sonrasında hazırlamış olduğumuz bu nefis yumuşacık poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi poğaçalar çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi hemen fırından çıkarıp size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın yumuşaklığını, dokusunu oradan da görüyorsunuz. Puf puf. Çok güzel yumuşacık poğaçalar hazırlamış olduk. Yiyeceğiniz en lezzetli, en yumuşacık peynirli poğaça tarifi bu olacak. Buna eminim. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. İster kahvaltılık poğaça tarifi olarak, ister çocukların beslenmesine kolay poğaça tarifi olarak hazırlayabileceğiniz ya da çay saatlerinde yapıp çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz bu nefis poğaça tarifini tamamlamış olduk. Şimdiden hazırladığım bu peynirli poğaça tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.